sevgili çocuklar. Bu videoda sizlerle Pino ile akıllı perde projesi yapacağız. Projemizde perdemiz gündüz olduğunda açılacak, gece olduğunda yani ortam karardığında kapanacak. Şimdi kullanacağımız malzemelere bakalım, ardından kodlamamızı yapalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Perdeyi açıp kapatabilmek için bir motora ihtiyacım vardı. Servo motorum ve servo motor modül kartım. Ortamdaki ışığı algılayabilecek ışık sensörüm yani LDR'm. Bağlantıları yapabilmek için bağlantı kablolarım. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayabilmek için USB kablom ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilimle pil şapkam. Şimdi ilk olarak servo motorun bağlantısını yaparak başlayalım. Servo motordan renkli 3 adet kablo çıkıyor. Kabloların renkleri bize servo motor modül kartı üzerindeki bağlantı konusunda bilgi veriyor. Kahverengi GND pinine, kırmızı 5 volt pinine, turuncu ise dijital pinine denk gelecek şekilde bağlantımı yapıyorum. Servo motor modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim anlamına geliyor bu. Bağlantı kablomu alarak 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılardan bir tanesine bağlantı yapacağım. 2 numaralı kapıyı seçiyorum ben. Siz dilediğiniz bir kapıyı seçebilirsiniz. Hemen elime ışık sensörümü aldım. Işık sensörümün üzerinde de kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı renkteki 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılardan bir tanesine bağlantı yapacağım. Hemen bağlantı kablomu aldım. 7 numaralı kapıya bağlantımı yapıyorum. USB kablomu alarak Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Şu küçük ucunu Pino kontrol karta, diğer ucunu ise bilgisayardaki USB girişine bağladım. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblo programını açıyorum. Programda bazı küçük ayarlamalar yapacağım. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için benim Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Hala indirmediyseniz benimle beraber şu adımları takip etmelisiniz. Uzantılar menüsüne tıklıyorum. Uzantıları yönet diyorum. Arama kısmına Pino yazıyorum. Çıkan Pino eklentisini İndir butonuna tıkladım. Çarpıya basarak çıkıyorum. Robotlar sekmesine geldiğimde artık Pino ile ilgili bütün kodlara erişebildiğimi görebilirim. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsüne geldim. Arduino Uno seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Uno seçili, devam edeceğim. Bağlan menüsündeyim ve seri portu bağlayacağım. Benim bilgisayarımda COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda COM5, COM10 gibi farklı değerler olarak çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın USB kabloyla bağlandığı bilgisayardaki portun adıyla alakalı. Lütfen doğru COM'u bulup seçimi yapın. Yukarıda seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Bağlantımı yapabilmişim. Tekrar bağlan menüsüne geldim ve aygıt yazılım güncellemesi diyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartımla Emblo programının haberleşmesini sağlar. Kartımın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartı sıfırlar. Programı açtığınızda bu güncellemeyi bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantılardan eminsiniz, kodlamadan eminsiniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde yükleme bitti uyarısı geliyor. Kapat butonuna tıklayarak kapatıyorum. Şimdi ilk olarak ortamdaki ışık değerini bir öğrenelim. Işık sensörümüzden bir değer okuması yapalım. Robotlar sekmesindeyken Pino ışık sensörü değer oku kodunu alıyorum. İlk olarak yapmam gereken şey kapı ayarlarını yapmak. Ben 7 numaralı kapıya bağladığım için herhangi bir değişiklik yapmıyorum ama farklı bir kapıya bağlasaydım 7, 8, 9 veya 10 seçeneklerinden birini seçecektim. Kukla üzerinden okuma yapacağız dedik. Görünüm sekmesine geldim ve merhaba de kodunu aldım. İçerisine ışık sensörü değer oku kodunu yerleştiriyorum. Ortamdaki değişen ışık durumunu bana hemen söylesin, sürekli olarak değer okusun diye kontrol sekmesine gelip sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Bütün kodların dışına yerleştiriyorum. Bir olaya bağlayabilirsiniz ya da üzerine çift tıklayarak çalıştırabilirsiniz. Şöyle yeşil bayrak olayına bağlayalım. Yeşil bayrağa bastım. Evet, ortamdaki ışık değeri 700'lü değerlerde gösteriyor.
Şöyle elimle üstünü kapattığımda sanki ortam kararmış gibi düşünecek ışık sensörüm. Şöyle elimi koyduğumda ise değerlerin düştüğünü görebiliyorum. Yani ortamda ışık ne kadar fazlaysa sensörün okuduğu değer de o kadar yüksek oluyor. Ortamda ışık ne kadar azsa sensör de o kadar düşük değerler okuyor. Bunu öğrenmiş olduk. Birazdan kodlama yaparken bu değerleri kullanacağız. Durduruyorum hemen. Şimdi servo motorumu bir çalıştırmak istiyorum. Bakalım herhangi bir problem yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Robotlar sekmesine geldim. Servo motor çalıştır kodunu aldım. İlk olarak ne yapıyordum? Evet, kapı seçimini yapıyordum. 2 numaralı kapıda olduğu için Pino 2 olarak değiştiriyorum. Açısını sıfırda mı? Bir bakalım. Şöyle bir çevirelim. Evet, sıfır açısında. Açı ayarlamaları yaparken servo motorun kolunu çıkartıp istediğiniz yönde takabilirsiniz. Bu tasarımınıza göre değişkenlik gösterecektir. Sıfır açısı şu şekilde olsun. 180'e alalım. Evet, 180 de tam aksi yönde olacak. Şimdi hemen projemdeki kodların algoritmasını çıkarmak istiyorum. Hava karardığında benim perdem kapanacaktı. Yani ortamdaki değer 300'lerin altına düştüğünde siz bu değeri 200'e verebilirsiniz. Çok karanlık bir yere koyacaksanız 100 gibi bir değerde verebilirsiniz. Tamamen bulunduğunuz ortama göre ayarlayın bu değerleri. Ben 300'lü bir değer verdim. 300'ün altına düştüğünde ışık sensörümün okuduğu değer perdem kapansın, yani servo motor açısını değiştirsin. 300'den büyükse de servo motor perdeyi açsın. Bunu nasıl yapacağım? Kontrol sekmesine geliyorum. Eğer 300'den büyükse, eğer 300'den küçükse bunları söylediğimde anlıyorum ki kontrol sekmesinden eğer kodlarına ihtiyacım var. Şimdi benim iki durumum olduğu için ya 300'den büyük olacak ya 300'den küçük olacak. İki durumlu algoritmalarda kodlamayı yaparken eğer ise değilse kodunu kullanmak daha mantıklı. Ya da iki tane eğer alarak bir büyük halini bir de küçük halini kodlayabilirsiniz. Ben eğer ise değilse koduyla devam ediyorum. Bir karşılaştırma yapacağım. Bu nedenle işlemlere gelip küçüktür işlemini alıyorum. Küçüktür operatörünü alıyorum. Işık sensöründen gelen değer. Bakın ışık sensörüne sağ tıkladım. Kopyasını çıkar dedim. Robotlar sekmesinden tekrar da alabilirdik. Işık sensöründen gelen değer 300'den küçükse, yani ortam karanlıksa servo motor açısını 180 yapsın. Bu arada 180 açısı benim projemin tasarımında geçerli bir açı. Siz tasarım yaptıktan sonra bir açı denemesi yaparsanız projeniz daha sağlıklı, daha güzel çalışacaktır. 180 olduğunda şöyle birazcık bekleme verebiliriz. 1 saniye ya da 0.5 saniye. Evet, 1 saniye yapalım. 300'den küçükse, ortam karanlıksa servo motor perdeyi kapatıyor, bekliyor. Eğer ortam aydınlık olursa ne oluyor? Servo motoru açması lazım, perdeyi açması lazım. Bunun için de hemen açıyı değiştiriyorum. Şöyle sağ tıklıyorum, altına yerleştirdim. Açım 80 olsun. Tekrarlıyorum. Bu açılar tamamen benim proje tasarımımla alakalı. Açıları değiştirebilirsiniz. Bu olayın sürekli çalışmasını istediğim için şöyle dışına bir sürekli tekrarla aldım. Bir olaya bağlayalım. Bunu da yeşil bayrağa bağlayalım. Yeşil bayrağa basıyorum. Ortamdaki ışık seviyesi şu an 300'den büyük olduğu için perde açık gibi düşünelim. Servo motorum açık. Işığı düşürdüğümde servo motor kapanıyor. Sonra tekrar açılıyor. Kodlarım doğru çalıştığına göre kartımın içerisine yükleyebilirim. Bu değer okuma kodunu siliyorum çünkü bilgisayarda kuklaya okutuyor. Kodlarımı Pino kontrol kartı yükleyebilmek için ise robotlar sekmesinden Pino program kodunu alıyorum. Üzerine sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıkladım. Kodlarım Pino kontrol kartı yüklenmeye başladı. Bu sırada pilimle pil şapkamı hazırlayayım. Çünkü artık bilgisayardan bağımsız çalıştıracağım. Hemen Pino kontrol kartındaki güç girişinden pilimi takıyorum. On-off kısmının on kısımda olması gerekiyor. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedim. Artık pili çıkartabilirim. Şimdi hemen tasarımımı alıyorum. Şöyle pilini kapatalım.
Şöyle bir tasarımım var. Ev tasarımım var. Çatısına ışık sensörünü yerleştireceğim. Buradan ortamın ışığına bakacak. Aldığı ışık değerine göre perdesini açıp kapatacak. İçerisine servo motoru daha öncesinden silikonlamıştım. Videoda çok vakit kaybetmemek için. Bir tane de böyle keçeden ev havaya çubuklar yardımıyla bir tane de perde dizayn ettim ve servo motorun ucuna silikonladım. Şimdi pino kontrol kartımı tasarladığım evin içerisine yerleştiriyorum. Işık sensörümü öncelikle şuraya sabitleyeceğim. Kapattığım zaman ortamdaki ışık değerini ölçebilecek. Işık sensörümün ışığı algılayan LDR kısmının dışarıda olmasına özen gösteriyorum. Çünkü oradan ışığı algılayacak. Ters yapıştırırsanız kutunun içerisi karanlık olduğu için perde hep karanlıkta, perde hep kapalı olacaktır. Şöyle kenarlarına silikon sıktım silikon tabancamla. Ve şu şekilde sabitliyorum. Işık sensörüm kururken ben de servo motorlarımı değiştireceğim. Çünkü projenin içerisine sabitlediğim servo motoru kullanacağımı söylemiştim. Az önce kullandığım servo motoru çıkartıyorum. Yine kahverengi kablo GND pinle denk gelecek şekilde bağlantımı yapıyorum. Pino kontrol kartımı açıyorum on-off bölümünden. Şöyle çatıyı da kapatıyorum. Evet, servo motorun sesini duydunuz, çalışıyor. Şu kenarları da silikonlayalım, çatımız kapansın tamamen. Şu an perdemiz açık çünkü ortamdaki ışık değeri oldukça yeterli. Hemen elimle ışık sensörümün üstünü kapatıyorum. Ortam karanlıkmış gibi algılamasını istiyorum. Evet, perdem kapandı. Elimi çektiğimde perdem açılıyor. Tekrar bakalım. Evet. Hava karardığında perdem kapanıyor. Hava aydınlıksa eğer perdem açılıyor. Evet, benim projem bu şekildeydi. Tasarımını siz daha farklı yapabilirsiniz. Sizler de benzer tasarımlarla yaptığınız projelerin fotoğraf ve videosunu sosyal medya adreslerimizden bize ulaştırırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.